Haydi gelin sizi bir yolculuğa çıkaralım. 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na Fatih Sultan Mehmet devrine gidiyoruz. O dönemde modern tıbbın henüz hayal bile edilemediği bir zamanda sarayda öyle bir deha vardı ki, karşınızda sadece bir hekim değil, aynı zamanda bir mucit olan Altuncuzade. Onun hikayesi zekanın ve erdemin nerede birleştiğini bize çok güzel anlatıyor. Şimdi ekrandaki bu soruya bir bakalım. Bu basit bir tıbbi soru gibi görünebilir ama aslında değil. Düşünün, 15. yüzyılda yaşıyorsunuz ve idrar yolu tıkanıklığı gibi bir sorununuz var. Bu dayanılmaz acılar demek ve çoğunlukla da maalesef ölüm demek. Peki, bugünkü teknoloji olmadan bu korkunç soruna nasıl bir çözüm bulabilirsiniz ki? İşte bu, o dönemin hekimlerinin karşılaştığı en büyük sınavlardan biriydi. Ve işte tam bu noktada o sınavı başarıyla geçen bir isim sahneye çıkıyor Altuncuzade. Doğum ve ölüm tarihleri, evet tarihin sisleri arasında biraz kaybolmuş olabilir. Ama Fatih devrinin bu efsanevi hekimi ardında bıraktığı mirasla adeta ölümsüzleşmiş. O acı çekenler için sadece bir şifa dağıtan değil, aynı zamanda bir umut kapısıydı. Onu farklı kaynaklarda Altunizade veya İbni Zehebi gibi isimlerle de görebilirsiniz. Ama onu asıl tanımlayan şey bu ünvanlar değildi, karakteriydi. Kişisel hayatına dair elimizde çok fazla bilgi olmasa da mesleki ahlakı ve dehası dilden dile dolaşıyordu. Yani onu tarihe yazdıran şey bilgisi kadar o sarsılmaz karakteriydi. Peki, Altuncuzade'yi bu kadar özel kılan neydi? Yani onun tıbbi dehasını tam olarak anlamak için önce kişiliğine, o ilham veren karakterine daha yakından bakmamız gerekiyor. Çünkü onun felsefesinde bilim, erdemden asla ayrı düşünülemezdi. İşte şimdi tıbbın arkasındaki o büyük insanla tanışacağız. Dönemin ünlü tarihçisi Taşköprüzade, meşhur eseri Eşşakâik-u Numaniye de onu tek bir cümleyle o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki, temiz bir insan, ilahi nura ve bilgiye sahip bir alim. Bu sözler aslında onun sadece bir tıp uzmanı olarak değil, toplum için manevi bir rehber, adeta bir ışık kaynağı olarak görüldüğünün en net kanıtı. Şöyle bir portresini çizmeye çalıştığımızda karşımıza gerçekten çok yönlü bir kişilik çıkıyor. Bir yanda şifalı bitkilerin, insan bedeninin sırlarına hakim bir tıp uzmanı var, diğer yanda ise derin bir inançla yaşayan, adaletten ve doğruluktan asla şaşmayan bir bilge. Ona nurani ihtiyar denmesi, yani ışık saçan bilge denmesi hiç de boşuna değildi. O adeta yaşayan bir efsaneydi. Ve tabii ki onun bu eşsiz karakteri ona sarayın kapılarını sonuna kadar açtı. Düşünsenize, Fatih Sultan Mehmet gibi bir dehanın takdirini kazanmak hiç de kolay bir iş değil. Ama Altuncuzade bunu sadece üstün tıbbi yeteneğiyle değil, aynı zamanda o sarsılmaz erdemiyle başardı. Yani bilgi ve karakter birleşince onu sultanın gözdesi yapmıştı. Artık onun karakterini daha iyi anladığımıza göre şimdi de onu tarihe adını altın harflerle yazdıran o çığır açan buluşuna odaklanabiliriz. Bakın bu sadece bir tıbbi yenilik değildi. Yüzlerce, belki de binlerce hastanın acısına son veren gerçek bir devrimdi. Altuncuzade'nin uzmanlık alanı bevliyeydi, yani bugünkü adıyla üroloji. O dönemde bu alanın en büyük ve en acı veren zorluklarından biri vücuttan sıvıyı boşaltmaktı. İşte bu noktada sonda adını verdiğimiz o basit ama hayat kurtaran alet devreye giriyordu. Altuncuzade'nin dehası da tam olarak bu basit aleti adeta yeniden icat etmesinde yatıyordu. İşte Altuncuzade'nin dahice prosedürü adım adım görelim. Önce sorunu teşhis ediyor, iltihaptan kaynaklanan bir tıkanıklık. Çözüm içinse kendi tasarladığı, kalaydan yaptığı özel sondaları kullanıyor. Ama asıl devrim aletin kendisinde değil, tasarımında. Ucu giderek kalınlaşan bu benzersiz tasarım, tıkanıklığı zorlamak yerine nazikçe genişleterek açıyordu. Bu resmen cerrahi bir hassasiyet de mühendislik dehasının birleşimiydi. Aradaki farkı daha iyi anlamak için şöyle düşünelim. O zamana kadar kullanılan sondalar sadece pasif bir boşaltma kanalıydı. Dümdüz bir boru gibi. Ama Altuncuzade'nin sondası bambaşkaydı. O, tıkanıklığı aktif olarak ve en önemlisi nazikçe açmak için tasarlanmış, neredeyse akıllı bir aletti. Yani biri basit bir boruysa, diğeri cerrahi bir aletti. İşte gerçek inovasyon tam olarak buydu. Peki şu soru akla geliyor. Tek bir tıbbi alet bir insanı nasıl tarihin unutulmazları arasına sokabilir? Altuncuzade'nin mirasının neden bu kadar kalıcı olduğunu anlamak için gelin son bir kez geriye dönüp büyük resme bakalım. Bazen tarih, büyük ordularla veya devasa fetihlerle değil, tek bir parlak fikirle yazılır. İşte Altuncuzade için bu fikir, Bevliye alanındaki o tek bir gözlemi ve ona getirdiği o eşsiz çözümdü.
Bu tek bir başarı onun adını İslam tıp tarihine sonsuza dek kazımaya yetti de arttı bile. Peki, Altuncuzade'nin hikayesi neden bugün bile bizim için bu kadar önemli? Birincisi, çok kritik bir tıbbi sorunu elindeki kısıtlı imkanlarla çözdü. İkincisi, bilimi pratik mühendislikle birleştirdi. Ve belki de en önemlisi, erdemli, etik ve yetenekli hekim idealinin yaşayan bir örneği oldu. Böyle bir mirasın Fatih Sultan Mehmet gibi bir lider tarafından onurlandırılması ise tarihin en anlamlı notlarından biri olsa gerek. Altuncuzade'nin hikayesi bize aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir şeye hatırlatıyor. İnsan zekasının ve yaratıcılığının sınırı yok. Bu da bizi şu soruya getiriyor. Acaba tarihin tozlu sayfaları arasında onunki gibi daha nice dahice çözüm keşfedilmeyi bekliyor olabilir mi? Kim bilir, belki de en büyük buluşlar henüz okumadığımız bir tarih kitabının satırları arasında bir yerlerde gizlidir.